Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok şık motifli battaniyeyi çalışacağız arkadaşlar. Ekose görünümlü battaniye. Yine Alize'nin sayfasında gördüm ve elimde yine BİM'den aldığım iplerim vardı. Birbirine de uygundu. Dedim ben bundan bir bebek battaniyesi yapar, hediyemi de hazırlarım dedim. Evet arkadaşlar, 3 renk kullandım. Motiflerimi tek tek sizlere göstereceğim. Nasıl yapıldığını hemen ip bilgisini vermek istiyorum. Ören Bayan'ın favori ipini kullandım. Beyaz, mavi ve lacivert. Elimde koyu mavi olsaydı daha güzel olacaktı ama maalesef yoktu. Lacivertle yapmak zorunda kaldım. Sesimden dolayı da özür dilerim. Biraz rahatsızım bir haftadır. O yüzden sesim biraz boğuk çıkabilir. Evet, nerede kalmıştık? Hemen kullandığım tığdan da bahsetmek istiyorum. 3 milimlik tığ kullandım arkadaşlar. Ve videonun içerisinde tüm aradığınız bilgiler tek tek mevcut. Onu da baştan belirtmek istedim. Şöyle battaniyemi size tümüyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar kenarlarıyla beraber 80'e 80 oldu benim battaniyem ama sizler daha büyük yapabilirsiniz. Ben 10 sıra öne 10 sırada boya şeklinde kullandım. Toplamda 100 tane motifim var. İsterseniz hemen bu güzelliğin yapımına başlayalım. Başlamadan önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet, ilk motifime mavi renkle başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Ve halkanın içine toplamda 3 tane zincir çekiyorum. Ve çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincirim var. Tekrar 3 tane ikili trabzan. 4 tane grup yapacağız bu şekilde. Hepimizin bildiği Hanım Dilendi modeliyle başlıyoruz. Bir zincir. Çok delikli bir battaniye olsun istemiyorum. O yüzden aralara birer zincir çekiyorum. Eğer kasma yaparsa araya 2 zincir çekebilirsiniz. Bir zincir çekiyorum. Son grubumu yapıyorum. 1 2 ve 3. Ben köşede başlamak için hiç burada zincir çekmiyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıp ip çekiyorum ve 2 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Burada tekrar 3 zincir. Burada bir zincirlik bölümdeyim ve buraya yarım bir köşe yaparak başlıyorum. Yani çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yaptım. Aralarda hep bir zincirim var. Direkt diğer boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan. Burada yine bir zincirim var. Tekrar aynı bölüme batırıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir ve tüm boşluklara 3 tane ikili trabzan. Bir zincir, aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Şu köşemi de tamamladım. Arada yine bir zincirim var. Burada yarım başladığım köşeyi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak. Ve burada hiç zincir çekmeden karşıdaki ilk trabzanın tepesine battım. İlmek aldım ve ikisini aynı anda kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu bir zincirlik bölüme yine bir yarım köşe yapıyorum.
3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Önümdeki boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Hemen bir alttaki grubun birinci değil ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Arkadan ilmek çıkardım, uzattım. Önce bir, sonra iki, sonra iki üçlü trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Az önceki boşluğa tekrar batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Köşeye geldim ve köşemi yapıyorum. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Ve yine orta bölüme geldim. Bir zincirimi çektim. Boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Bir alttaki birinci değil ikincinin tepesine batıyorum. Arkadan ilmek aldım. Uzattım. Önce bir, sonra iki, sonra iki üçlü trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki boşluğa batıyorum. Aynı boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve köşemi yapıyorum. Eminim ki anlaşıldı. Bu şekilde diğer köşeleri de aynı şekilde yapıp dönüyorum. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bir zincirimi çektim ve köşemi tamamlıyorum. İlk motifimi bu şekilde yapıyorum. Tığın başını doladım. İkisini birlikte kapattım. Bu kapanışta bu şekilde yapmayıp bir zincir çekip hemen ilk trabzana kaydırmayla da bağlayabilirsiniz. Bir zincir çekiyorum. İlk motif sadece bu şekilde tamamen yapıyoruz ve bitiriyoruz. Hemen ölçü vermek istiyorum. Benim bir motifim ne kadar? 8 santim arkadaşlar. Şöyle doğru bir ölçüm sağlayalım. Evet, tam 8 santim. Benim için yeterli. Hemen arkasını çeviriyorum. Sihirli halkamın şöyle sabitliyorum. Bir düğüm atarak. Daha sonra sihirli halkama, her motifte bunu yaparsanız daha sonra size zor gelmeyecektir. Hepsini yaptıktan sonra tek tek bunları saklamak daha zor oluyor. Evet, ipimi kesiyorum ve motifim hazır. Şöyle minicik, çok şık bir motifim oluyor. Hemen şöyle bu sırayı beyaz mavi beyaz mavi yapacağız. Bir üst sırayı mavi lacivert mavi lacivert yapacağız. Daha önceden ben örmüştüm ve bir duvarını örmemiştim ve hemen buna başlayalım. Şimdi burada bir tane köşeye yapmıştım. 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada hemen bakın şöyle köşenin tam zincirine batıyorum. Şu şekilde içinden ilmek aldım. Diğerinin içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Diğer köşeyi tamamlıyorum. Burada hemen şuraya geldim. Bakın zincirin içine batıyorum. Şu şekilde. İlmek çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum ve hemen ortayı yapıyorum. Ortada bir tane ikili trabzanım var. Hemen ortaya batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Ve yine aynı boşluğa bir ikili trabzan yaptım. Ve bunu hemen karşıdaki zincir bölümüne bağlıyorum. Şu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Ve burada yarım köşemi tamamlıyorum. 1 2 ve 3. Son olarak
burada tekrar bakın tam ortaya batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Bir zincir ve hemen ilk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Hemen şöyle birleştirmemi göstermek istiyorum. Birleştirmemiz bu şekilde. Şimdi burada bir beyaz, bir mavi, bir beyaz, bir mavi, aynen böyle gösterdiğim gibi devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle tersini de göstermek istiyorum. Gayet birleştirmemiz, bakın şu beyaz diğerinin üstüne geldi, gördüğünüz gibi üst üste gelecek yani. Bu şekilde ben herhalde bir 10-11 tane yan yana eklerim diye düşünüyorum. Ben bu sırayı bu şekilde ekleyip bir üst sırayı tekrar beraber ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, benim eklemelerim bitti. Ben toplamda 2, 4, 6, 8, 10 tane ekledim. Ölçtüğümde 75 santim geliyor. Ben yeni doğan için yapıyorum. O yüzden benimki biraz küçük olacak. Sizler ikişer tane daha yine aynı şekilde mavi beyaz mavi beyaz ekleyebilirsiniz. Evet, şimdi artık mavi beyaz mavi beyazdı. Şimdi lacivert mavi lacivert mavi, mavinin üzerine lacivert, beyazın üzerine ise mavi ekleyeceğiz. Hemen eklemeyi göstermek istiyorum. Yine bu ilk motifim yine aynı şekilde eklenecek. Şöyle tığımdan ipimi çıkarmıyorum. Bakın şöyle ilk köşeyi yaptım, yani 3 tane ikili trabzanı yaptım. Bakın hemen şöyle bir zincirlik bölümü buluyorum. Hemen o bir zincirlik bölüme batıyorum. Şöyle biraz da sıkıştırıyorum ve ikisini kapatıyorum. Sıkıştırdım, bir zincir çektim. Hemen köşemi tamamlıyorum. Yani 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen burada yine bir zincirlik, bakın şu ip altta kalıyor. Hemen bir zincirlik bölümü buluyorum ve içinden geçirdim. Bir zincir. Hemen bakın önümdeki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Daha sonra bir alttaki ikinci trabzanın tepesine batıp üçlü trabzan yaptım. Ve yine aynı boşluğa bir tane ikili trabzan. Hemen diğer tarafa geçiyorum. Bakın. Hemen bir zincirlik bölüme battım. İçinden geçirdim. Bir zincir çektim. Hemen köşeye geliyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Hiç zincir çekmiyorum. Hemen bakın şu iki motif arasına geldim. Şöyle birleştirme yerini göstermek istiyorum. Şu bir zincirlik bölümlere batmıyorum da tam şu ortaya batıyorum. Bakın şöyle tam birleşme noktasına, tam ortaya batacağım. Şöyle ikisine birlikte batıyorum. Şu hem beyaza hem de maviye batmak istiyorum. Evet, böyle ilmeğimi içinden çıkarıyorum, sıkılaştırdım, bir zincir ve dönüyorum. Artık tek başına örüyorum bunu. Şöyle de bir göstermek istiyorum. Bakın tam ortaya battığımda bu şekilde tam net olarak kareler üst üste geliyor. Ben şunu bitirip hemen diğerini de göstermek istiyorum. Evet, ben motifimi bitirdim. Biraz daha açık lacivert veya koyu mavi olsaydı daha güzel olacaktı. Ama maalesef elimde olmadığı için lacivertle idare edeceğiz. Ve ben yine bir motif daha ördüm. Şöyle iki tarafını örmedim. Ve hemen şöyle çeviriyorum. Bakın şu şekilde birleştireceğim. Yine bakın 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Hemen burada şöyle bakıyorum, bir zincirlik bölümü buluyorum. Ve şu şekilde batıyorum.
Evet, bir zincir. Çok pardon. Yanlış tığla örüyordum. İplerimi ince tığla saklıyorum. İnce tığ elimde kalmış. Evet, köşemi tamamladım. Hemen burayı yine aynı şekilde birleştiriyorum. Bakın bir zincirlik bölümle batarak birleştirmemi yapıyorum. Eminim ki anlaşıldı. Ama şöyle 4 tane üst üste nasıl geliyor onu da görmenizi istedim. Yine alttaki ikinci trabzana batıp üçlü trabzanımı yapıyorum. Aynı boşluğa ikili trabzanımı yapıyorum. Ve buradaki yine şu ip altta duracak. Zincire batıyorum, tek zincire. İçinden geçirdim. Bir zincir ve köşeye geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. Zincir çekmiyorum ve bakın şöyle 3 tane motifim var burada. Bu motiflerin tam ortasına batıyorum, bakın. Ortalarda açıklık kalmasın diye bunu yapıyorum. İçinden geçirdim, sıkılaştırdım. Bir zincir çektim ve yine burada 3 tane ikili trabzan yaparak köşemi tamamlıyorum. Birazcık koyu mavi olsaydı bence daha hoş olacaktı. Evet, bakın yine geldim bir zincirlik bölümlere. Aynı şekilde birleştirmemde bir değişiklik yok. Sadece böyle şu köşeleri göstermek istedim. Bakın ne kadar muntazam duruyor köşeler. Bu şekilde ortalara battığımızda köşeler gerçekten güzel duruyor. Bir zincir çektik mi burada? Evet, yine ortayı yapıyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Ve yine aynı boşluğa batıp ikili trabzanımı ve son zincirim bu şekilde batıyorum ve şöyle 2 ilmeği aynı anda kapattım. Bir zincir, köşeye geldim. Renkler kesinlikle aynı renkler üst üste gelmeyecek arkadaşlar. Şöyle olacak yani. Ve yine bakın 2 motif arasına geldim. Yine şöyle mavi ve beyaza aynı anda batmak istiyorum. İp açılmaması için. Şöyle çektim. Bir zincir çektim ve sonuna geldiğim için ilk zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum, daha sonra saklayacağım. Hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. Şöyle şunun üstüne gelecek. Evet, gördüğünüz gibi aynı yöne bakıyor. Burada yine lacivert mavi, bu sırayı böyle bitireceğiz. Daha sonra bir üste çıktığımızda lacivertin üzerine mavi, mavinin üzerine beyaz. Yani bu iki sırayı hep devam ettireceğiz. Mavi beyaz, lacivert mavi, mavi beyaz, lacivert mavi şeklinde 10 sıra yapmıştım ben. Enini, boyunu da aynı şekilde 10 sıra yapacağım arkadaşlar. Eminim anlaşıldı. Çok uzun anlatmama gerek yok. Motiflerimin yapılışını da bu şekilde birleştirilişini de gösterdim. Ben 10 sırayı bu şekilde tamamlayıp kenarlarını öreceğiz. Evet arkadaşlar, ben motiflerimi birleştirdim. Kusura bakmayın, sesim biraz değişik. Motifleri birleştirme işleminden sonra biraz rahatsızlandım. Birkaç gün bekledim sesimin düzelmesine ama maalesef sesim düzelmedi. O yüzden video günü, yayınlama günü gelmeden de hemen kenarlarını bitirmek istiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. 10 tane enine, 10 tane de boyuna şeklinde toplamda 100 tane motif birleştirdim arkadaşlar. Şöyle ekranın aldığı kadar göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim.
Ama kenarlarının ana rengine karar veremedim. Öncelikle şöyle yine lacivertle başlamak istiyorum. Daha sonra beğenmezseniz değiştirirsiniz. Ben de değiştiririm tabii ki. Evet. Kenar bölümüne geldiğimde hemen ipime bir düğüm atıyorum. Ve herhangi bir köşeden başlayacağım. Şöyle köşenin içine 2 tane sık iğne yaparak başlıyorum. Şu şekilde. Daha sonra şöyle arkadan ipimle yürüterek her bir trabzan tepesine şöyle arkadan batıyorum. Bakın tek teline batarak şu şekilde sık iğneler yapıyorum. Arkadan batıyorum, tek teline sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tüm etrafını çerçeveleyeceğim. Köşeler arkadaşlar 2 tane 3 tane yapmayacağım, artık çok sivri olmasını istemiyorum. 2 tane sık iğne, 2 zincir, 2 tane sık iğne şeklinde devam edeceğim. Bu şekilde şöyle ip saklamadan da göstermek istiyorum. Bakın arkadan tek teline batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tüm etrafını sık iğne yaparak devam edelim. Evet. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çektim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Tüm etrafını bir sıra sık iğne yaptım. Hemen şu aralardaki zincirleri de göstermek istiyorum. O zincirlerin üzerine de battım. Onları söylemeyi unuttum. Tüm trabzanlara arkadan battım. Şu bir zincirlik bölümlere de bir zincirlik bölüme bir tane de sık iğne yaptım. Evet. Şimdi normalde şöyle etrafını çerçevelediğim için hep önden gitmem gerekiyor ama ben çevire çevire yapacağım. Yani bakın tersini çevirdim. Şu anda da battaniyenin tersinden öreceğim ki istediğim görüntüyü alabileyim. Bakın yine önüme gelen şöyle tek ilmeklere batarak sık iğne yapıyorum. Bakın arkadan battım bir ilmeğe ve tek tek batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Kaç sıra yapacağımı şu an ben de bilmiyorum. Göz kararı yapacağım. Aralara diğer renklerden de ekleyeceğim. Yani beyaz ve maviden de ekleyeceğim birer sıra. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Güzel bir geçiş sağlayacağız burada ama her sırada döneceğiz arkadaşlar. Yani bir ön yüzünden öreceğiz, bir tersinden öreceğiz ki istediğimiz efekti alabilelim. Bu şekilde ben dediğim gibi kaç sıra öreceğimi bilmiyorum ama şöyle göz kararı birkaç sıra örüp daha sonra da karşıdan buhar tutup elimle düzelteceğim. Köşelerim yine aynı şekilde 2 tane sık iğne, 1 veya 2 zincir, 2 tane sık iğne şeklinde etrafını döne döne bir önden bir tersten devam edeceğim. Daha sonra da buhar tutacağım. Şöyle göstermek istiyorum. İlk ördüğümüzde çok dizgin durmuyor gördüğünüz gibi ama karşıdan ütüyle buhar tutup elimle düzelteceğim ve kapanış için burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben kenar bölümümü bitirdim. Karşıdan buharla tutup elimle düzelttim ve gerçekten ortaya şahane bir battaniye çıktı diyebilirim. Hemen şu kenarları nasıl yaptığımı tekrar söylemek istiyorum. Lacivertle başlamıştık, sonra vazgeçtim. Dedim en çok maviyi kullandık, maviyle başlayayım. 3 sıra sık iğne mavi yaptım. Daha sonra bir sıra beyaz, bir sıra mavi, bir sıra lacivert, bir sıra mavi ile bitirdim arkadaşlar. Benim içime çok sindi. Yine çok içime sinen videolardan biri oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz ve severek örersiniz diyorum. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.